Arkadaşlar merhaba. Yine bir ot videosuyla karşınızdayım. Bugün size farklı bir otu tanıtacağım. Belki daha önce görmüş veya duymuş olabilirsiniz, bilemiyorum. Deli kara sakız otu. Yine hindiba grubundan sarı sarı çiçekleri olan çok güzel bir ot. Bu arada adaçaylarımızın güzelliğine bakın. Çok güzel oldu adaçaylarımız. Coştular. Bakın buralarda hep adaçayı. Hep böyle doğal. Hiçbir kimyasalın bulunmadığı bir bölge. Zamanında bunu ektim. Ve buralar adaçaylık oldu. Şöyle şimdi şu civarlarda görmüştüm. Size onu göstereceğim. Bakalım. Evet, tam da yanında durmuşuz. Hatta bayağı da kartlamış. Bakın arkadaşlar. Şimdi gördüğümüz henüz çiçeklerini açmamış. Nisan ayında çiçek açar ve Nisan ayına girdik zaten. Şöyle bakalım ne zaman çiçek açacak. 1-2 güne kadar çiçek açarsa çok iyi olur. Şimdi deli kara sakız otumuz arkadaşlar şu. Şöyle göstereyim. Çok yıllık bir bitki. Papatyagillerden. Şöyle. Yaprakları ilginç, biraz farklı. Gri tonlarında arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta. Nasıl gösterelim? Bakın arkadaşlar, yaprakları bu şekilde deli kara sakız otunun. Şöyle arkası da daha grice. Bakın arkadaşlar, çok belirgin bir yaprak yapısı var. Şu yaprakların çıkıntılarına dikkat edin. Sivri sivri değil. Aralarında bir boşluk var. Bir daha arkasını çeviriyorum. Ve böyle gösteriyorum. Şimdi bu arada yanlış olmasın arkadaşlar. Deli kara sakız otunu taçlandırmış oluyorum. Yaprak kısmını en azından. Estetik, güzel bir görüntüsü var. Şimdi bir tane daha yaprak koparacağım arkadaşlar. Deli kara sakız otundan. Başka bir yaprağını daha göstermek istiyorum. Çok olmadığı için buralardan böyle tümünü koparmak istemiyorum. Eğer bir tane yeni yetişmekte olan görürsem onu da alacağım. Eminim bulunduğunuz yerde bu ot vardır. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Evet. Şimdi deli kara sakız otu arkadaşlar çok, benim dediğim gibi bulunduğum yerde yaygın değil ama bazı yerlerde çok yaygın. Siz belki bunu görürsünüz diye bu şekilde tanıtmaya çalışıyorum. Yenen yabani otlarımızdan bir tanesi. Bilimsel ismi, Latince ismi de Riccardia picradius diye geçiyor. Bakın arkadaşlar. O şekilde de aratabilirsiniz. Fotoğraflarına bakabilirsiniz. Yani şu otumuz. Gri renk hakim. Şimdi odunsu bir, şöyle bunu da sepetime koyayım. Şimdi bu çok yıllık bir bitki. Nereden anlıyoruz arkadaşlar? Bakın şu kuru sapları görüyoruz. Çiçek saplarıdır bunlar. Şöyle, hatta geçen yıldan kalan bir çiçek sapı, kurumuş hali. Başka da göremedim. Bir tane var. O da çok yaygın değil ama şunu da özellikle göstermeye çalışayım. Bakın bu şekilde bir tomurcuğu var. Şunlar kuru dalları. Odunsu bir, şu dediğim noktaya ulaşabilirsek, çıkarmaya çalışsak, ki çıkarmak istemiyorum. Mümkün olduğu kadar tohum versin. Odunsu bir gövde, birleştiği yer odunsu yapıya sahip. Kazık köklü bir yenen otlarımızdan bir tanesi.
Keşke çiçek açıyor olsaydı. Bakın şöyle. Şu çiçeğin özellikle şu bölgesini çok rahat gösterebilirdik. Ama ümitsiz de değilim. Aramaya devam ediyorum. Şimdi burada geçen yıldan dökülmüş tohumları olabilir diye arıyorum. Çünkü gördüğümde bir tane de arkadaşlar burada var. Çok güzel. Çiçek, keşke çiçek açsa. Ama 1-2 güne kadar çiçek açacağına eminim arkadaşlar. Bakın şimdi şu şekilde bir yaprağı var. Ve az yaprak da değil, şu tabağına yayılmış olan yaprakları var. Tabağından sonra şu çiçek sapı büyürken burada yaprak oluşmuyor arkadaşlar. Ve çok dik bir çiçek sapı var. Sert bir dokusu var. Öyle yumuşak değil. Şöyle. Bir tane de burada gördüm arkadaşlar. Hemen yanında. Tabii ki çok normal. Daha küçük bulursam kökünden çıkaracağım. Bu arada arkadaşlar şu da havacı otu. Bundan da çok güzel kremler yapıyor. Bir ara fırsat bulursam onu da size göstereceğim yapıp. Şimdi deli kara sakız otunun şöyle şu bölgelerini de göstereyim. Şimdi başka bulur muyuz? İnşallah buluruz. Bakıyorum ben yine taramaya devam. Şu bölgelerde minik de olsa bir tane daha bulmak istiyorum. Bunlar çok büyük olduğu için tohumları yayılsın. Gelecek yıllarda daha çok olsun diye bekliyorum. Yine bunlar havacı otu arkadaşlar. Şu acı yemlik otu. Karşıma çıkan otları da göstereyim size. Burası aslında böyle hayvanların gelip otladığı yer. Bakın şu da yemlik otu arkadaşlar. Burada çok fazla ot var. Şu anda koyun keçiler buraya çok fazla gelmediği için bu otlar büyümüş. Yemlik otları var. Burada teke sakalı görüyoruz. Bakın. Şurada teke sakalı otumuz var. Hatta koyunlar tarafından yenmiş. Keçiler tarafından. Tekrar büyümeye başlamış. Hatta çiçek açacak. Bakın burada da bir teke sakalı otu var. Hatta bunu toplayabilirim. Çok da güzel olur. Şimdi şu deli kara sakız otundan 1-2 örnek daha görebilir miyim diye bakıyorum. Bunu da arkadaşlar bakın şöyle keçiler, koyunlar yemiş. Bu da tekrar patlamış. Bunu size 1 ay önce çekecektim bu videoyu. Hatta o sırada buraya keçiler geldi. Dedim ki eyvah bizim şu otları yediler. Yemişler de yani. Bunu gösteriyorum. Belki olmazsa bunun kökünü size gösterebilirim. Ama bakayım çıtlık otları var arkadaşlar burada. Kara indibağımız var. Şu çıtlık otu da çok güzel olmuş. Bakın. Çok güzel olmuş. Çok. Bu bölgede özellikle çıtlık otları çok fazla. Bizim şansımızla bir tane de burada gördüm. Deli kara sakız otun arkadaşlar. Şöyle şu yaprağını göstereyim. Tanıyabiliyor musunuz bilmiyorum. Sizin bulunduğunuz yerde de var mı? Evet. Burada da bir tane var. Bu da 2 tane hatta burada. Veya aynı kökten çıkmış olabilir. Çok yıllık olduğunu söylemiştim ya size. Bakın. İşte deli kara sakız otumuz bu. Sanırım seneye burada daha fazla olacak. Çünkü geçen yılki tohumlarından bir miktar çıkmış. Ama yine tarıyorum. Hadi bakalım. En azından şu anda birkaç tane gördüm.
O kadar da az değildi. Büyük bir ihtimal koyun keçiler bunları yediler. Ama şu çıtlık otu da çok güzel olmuş. Harika. Birazcık böyle toplamak lazım. Şu da güzel olmuş çıtlık otu. Ben onları toplayacağım şimdi. Buraya kadar gelmişim. Evet. Burada da var arkadaşlar bir tane daha. Deli kara sakız otunu gördüm. Şöyle göstereyim. Bakın. O zaman bir tane bunlardan çıkarayım. Epeyce arazimde az olanlıkları çoğalttım. İyice böyle otlar çoğaldı. Yemlik otu özellikle onlardan bir tanesi. Şimdi artık yemlik toplayıp yiyebiliriz. Ama yine de böyle toplamaktan sakınıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi şu bölgeden bakalım. Evet. Hemen şöyle çam ağaçlarının bulunduğu yerdeyiz. Hemen orman başlıyor. Bakın Şevketi bostanları arkadaşlar. Bakın. Şevketi bostanlar da artık hemen hemen toplanacak aşamaya geldiler. Sanki biraz daha böyle keşke bir hafta daha yağmur yağsa da onlar çok güzel olabilse. Bunlar da 5 parmak otu. Daha önce videosunu paylaşmıştım. Diş ağrısına çok iyi gelen bir ot demiştim. Köklerini ağzınızda çiğneyeceksiniz ve sonra o ağrının geçtiğini göreceksiniz diye. Şimdi deli kara sakız otu arıyorum. Tekrar eski yerine doğru gidiyorum arkadaşlar. Bakın bu da içi sakalı, teke sakalı otu. Çiçek için artık hazırlık yapmaya başlamış. Şevketi bostanlarımız. Şu da turp otu. Labada. Bakın çoban çantası. Bunlar da çiçekteler ve tohum olmuş. Artık yavaş yavaş kartlamaya başlamışlar. Zaten bakın şu da böyle ve üzerinde çiçekleri var. Tohum olgunlaşıyor. Ormanın içinde de görmüştüm bir miktar kara sakız otunu, deli kara sakız otunu. Bakalım. Bunu nasıl kullanabilirsiniz? Deli kara sakız otu yenir demiştim arkadaşlar. Bunu çiğ olarak tüketebilirsiniz. Veya pişmiş olarak kullanırsınız. Veya salatanın içine doğrayabilirsiniz. Sepetimin olduğu yere geldim. İlk gördüğümüz deli kara sakız otumuz yine bu arkadaşlar. Şöyle uzaktan göstereyim nasıl görünüyor. Şöyle bir görüntüsü var. En büyük de buydu şimdiye kadar gördüm. Şöyle birazcık tutayım. Öğrenmek için. Şimdi bu otu tanıyor musunuz? Önce bunu sorayım size. Çünkü sizler de epey ot biliyorsunuz. Biliyorsanız ismini ne olarak biliyorsunuz? Evet bu da böyle. Şimdi bunu mu alsam? Şunu mu alsam? Bilemedim. Çiçeğe kalktığı için bunlara kıyamıyorum. Şurada da gördüm mü diye baktım da değilmiş. Şimdi şuralarda da olacaktı. Hemen şöyle bir tarayalım. Arkadaşlar bu da boğa dikeni otu. Evet şurada arkadaşlar. Şunu bir alalım. Evet şimdi arkadaşlar şuradaki
deli karasakız otunu kökünden çıkaracağım ve sizlere göstereceğim. Şimdi şöyle, bıçağımız da büyük zaten. İnanın bunu çıkarıyorum diye o kadar üzülüyorum ki. Evet bakın. Şöyle. Kazık kök diye söylemiştim. Böyle bir kök yapısı var. Kendisi de bu arkadaşlar. Şöyle gösterelim tekrar. Daha önce ısırıldığı için hayvanlar tarafından böyle dokusu biraz bozulmuş. Şöyle bakın, bu da tomurcuk olan çiçeği açmadı henüz. Sarı çiçek açar. Belirgin bir çiçek yapısı vardır. Kara indibaya da benzer. Ama kara indiba ile karıştırmanız mümkün değil. Bakın. Şu özellikle tomurcuğun çiçek açmadan önceki o belirgin çizgileri var. Mor, gri, böyle beyazımsı lekeleri var, yeşilimsi. Oradan da tanıyabiliriz diye. Şimdi şuradan size şu bölgeyi göstermeye çalışacağım. Odunsu bir gövdesi var demiştim. Şu gövdeden ne çıkıyorsa buradan çıkıyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Bayağı odun gibi. Çok sağlam bir dokusu var. Bakın. Şöyle gördünüz mü? Kaç tane oldu? Şimdi kara indibanın da bu şekilde bir yapısı var. Kara kavuk otunun da yine buna benzer bir yapısı var ama bu ot biraz daha sert. Şöyle dediğim gibi odunsu. Çok yıllık olunca sürekli buralardan patlayıp çıkıyor. Evet. Evet, şu anda size gösterdiğim deli karasakız otunun kendisi. Şöyle bir tane yaprağını ağzıma atacağım ve size şu olabilir, şu da olabilir. Temiz olanlarından almak istiyorum. Size tadını söyleyeceğim. Bunu bıraktım. Bakın. Bunu yiyeceğim şimdi. Bu arada göstermeye devam edeyim. Şimdi tadı arkadaşlar suluca. Acı değil, ekşi değil, mayhoş değil ama lezzetli bir salatalık gibi düşünün ama salatalığın susuz hali gibi düşünün. Ağzınızda hoş bir tat bırakıyor. Ha ben bunu yemem, ay çok kötüymüş tadı falan gibi olmaz. Yani birazcık neydi? Enginar tadı gibi desem yanlış mı olur bilemiyorum. Hissettiğim birazcık o. Şimdi şunu da deneyeceğim. Çok güzel salata malzemesi olur. Böyle marulun o göbeğe yakın kısmını ağzımıza attığımız zaman nasıl bir tat alıyoruz? Ona yakın. Salatalara doğrayıp salata malzemesi olarak kullanabilirsiniz zaten. Üzerine birazcık tuz atıp kahvaltıda, öğlen yemeğinde ve akşam yemeğinde ne zaman isterseniz atıştırırken de bunu tüketebilirsiniz.
Evet, tadı böyle arkadaşlar. Sanırım bu kadar yeter. Şimdi ben şurada çıtlık otu, teke sakalı otundan toplayacağım. Yenlik görürsem toplayacağım yemek için. Bu da yine dikkat edersem karşıma çıkarsa yine size göstereceğim. Tabii bundan sonraki videolarımda da denk geldikçe size deli karasakız otunu göstermeye gayret ederim. Ormanda var fakat benim bulunduğum arazide pek yok. Evet, olay bu arkadaşlar. Deli karasakız otunu size yakından tanıtmaya çalıştım. Çok güzel otlarımız var demiştim. Yine belki az önce gördüğüm çıtlık otu arkadaşlar. Bazı takipçilerim benim ot toplamamı istiyor. Ve şimdi onu yapıyorum arkadaşlar. Bakın çıtlık otumuz bu. Şöyle akşam güneşi de çıtlık otuna vurdu ve çok güzel gösteriyor. Bu yaprakları çok güzel gelişmiş bir çıtlık otu arkadaşlar. Sepetime attım. Bakın şurada gördüğünüz gibi çok güzel. Evet bakın. Çıtlık otunu nasıl yeriz? Mutlaka öğrenmişsinizdir ama ben yine de tekrar etmeden duramayacağım. Çıtlık otunu bu şekilde çiğ olarak yiyebilirsiniz. Haşlayıp limonlu, zeytinyağlı salatasını yapabilirsiniz. Veya yumurta veya patates haşlayıp dürüm arasına onunla birlikte koyup bunları çok güzel bir tatlandırabilirsiniz. Bence deneyin. Şimdiye kadar tatmadıysanız eğer eksik bir tat olarak sizde kalmıştır. Ben çıtlık otunu da çok beğeniyorum. Sanırım başka bölgelerde çıtlık otuna kara kavruk otu deniyor. Ve değişik bir ismi var. Ama bilimsel olarak da çıtlık veya akindiba diye söyleyebiliriz. Bu bölge çıtlık cenneti arkadaşlar. 2'şer tane geldi. Çok güzel. Yani çıtlık otu ile ilgili o tarifi paylaştığım videolarım mevcut arkadaşlar. Oradan da tariflere bakabilirsiniz. Bakın şu da gayet güzel büyümüş. Bu ot da arkadaşlar hindiba grubundan. Yeni otlarımızdan bu arada. Maşallah. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Güzelliğine bakın. Şimdi bazı arkadaşlarımız çıtlık otunu karıştırıyor. Çıtlık otunu karıştırmak aslında çok zor. Nasıl ayırt ederiz? Şuradaki böyle mürekkep dökülmüş gibi düzensiz lekelenmeler vardır. Çıtlık otunu o şekilde tanıyabiliriz. Bakın. Henüz daha teke sakalı yemlik otuyla karşılaşmadım. Dediğim gibi burada koyunlar, keçiler yemlik bırakmıyor. Hadi bir tane yemlik, bir tane teke sakalı otuyla karşılaşalım. En azından bir çeşit görmüş oluruz. Şunlar da kara indiba arkadaşlar. Şu da teke sakalı arkadaşlar. Şunu alayım. Küçük ama alacağım. Küçük.
Evet. Bir teke sakalı daha gördük. Hatta alt yaprakları yenmiş. Biz de üst tarafından aldık. Şevketi bostanları görüyorsunuzdur mutlaka. Bugün toplamayacağım. Şevketi bostan. Teke sakal otumuz. Başka bir gün Şevketi bostan toplamayı düşünüyorum. Öyle hemen toplanacak bir ot değil. Onun için özel planlayıp gelmem gerekiyor. Bakalım. Şevketi bostan arayınca bulamıyoruz arkadaşlar. Bakın burada gördük şimdi. Evet, bakın şurada bir teke sakal otu var. Şöyle göstereyim size. Sepetimize attık. Şöyle akşam güneşi de artık batmak üzere arkadaşlar. Şöyle size buranın akşam görüntüsünü de paylaşmış olayım. Hatta bademlerde badem var mı diye bakalım. Bunları biz ektik. Evet, bademler var üzerinde. Ama çok uzakta. Yukarılarda gördüm. Yavaş yavaş da bademlerimiz olmaya başladı. Bayramda yedik. Daha da çocuklar yedi. Ben çok badem sevmem. Çağla badem. Şöyle taramaya devam edelim. Bakın bunlar turp otları. Şu anda bunlar toplanabilir, haşlanıp salatası yapılabilir. Ama artık neredeyse filize kalkacaklar. Bu da arkadaşlar mavi hindiba. Şöyle. Bakın onlar da başladı artık yavaş yavaş çoğalmaya başladılar. Hatta şurada da göstereyim. Bu da mavi hindiba. Gördüğünüz bu bölgede hep mavi hindibalar görüyorum. Evet, mavi hindiba. Yine bir mavi hindiba. Yani Urla'da acımık olarak bildiğim bir ot. Çocukluğumda öyle öğrenmiştim. Gelincik de şuradaki çok güzel olmuş. Şöyle ama bakın şu bölgede gelincikler çoğalmış iyice. Şu gelincik de artık toplayıp yenebilir fakat kartlamaya başlamış. Ama şurası çok güzel gelincik bölgesi oluşmuş. Deli kara sakız otu görür müyüm diye böyle çok dikkatli bakıyorum. Şuraya bakın arkadaşlar. Şuraya bakın. Şöyle. Arkalara doğru. Şöyle sepetimi koydum. Çok güzel. Aslında toplanabilirmiş. Yine dediğim gibi bu bölge çıtlıkların en fazla olduğu, çıtlık otunun en çok olduğu yer. Tarıyorum. Böyle tam diğer otlar kartlamaya başlayınca çıtlık otları çıkmaya başlar. Şu da yine hayvanlar tarafından yenmiş bir
teke sakal otu. Şuradaki de çok güzel olmuş işte. Alalım. Parçalandı ama sıkıntı değil. Evet bakın arkadaşlar. Şurada da var bir tane. Evet. Çok güzel bakın arkadaşlar. Şöyle çıtlık otları. Şu öndeki, arkadakiler çıtlık otları ama şunlar da teke sakal otu. Yenlik göremedim. Şurada da yine teke sakalı. Maşallah çok güzeller. Gelincikler de epey büyümüşler. Ama buraya bir koyun keçiler gelse bitti. Oy maşallah. Bakın çıtlık otu ve ne kadar büyümüş. Şunu alıyorum. Bir de şurada da çok büyümüş ot alıyorum. Bakın. Şöyle 2 tane çıtlık aldım. Şu da teke sakalı. Maşallah maşallah ne kadar güzel olmuş. Haziran'da olur normalde, Mayıs ayında. Ama şu anda Nisan'ın başı ve çıtlıklar çok coşmuş. Bakın burada çok belirgin bir çıtlık otunun deseni var arkadaşlar. Çıtlık otun şurada da bir desen görüyorum. Bakın. Şöyle. En belirgin çıtlık otu. Şöyle bakalım. Bakın. Hatta şurada var. Bu daha da bir dekeli. Ben şunu alıyorum. Maşallah maşallah. Tamam artık diyeceğim. Karşıma ot çıkıyor. Bakın şöyle. Epeyce de topladım aslında. Şu da güzel. Şu ondan daha da güzel. Zaten çok yıllık bir ot olduğu için ve tohumları da çok fazla yayıldığından dolayı bu otla mücadele etmek mümkün değil. Onun için mücadele etmek yerine bunu tüketmek en güzeli. Hatta Amerika'da bu otu yok edebilmek için epey uğraşmışlar ama mücadele ederek bu otu ortadan kaldıramayacaklarına karar vermişler. Böyle de bir bilgi vermiş olayım size. Maşallah bakın arkadaşlar şu gelinciye. Bunu da alayım mı acaba? Çok güzel olmuş.
Hele şuna bakın. Hele şuna bakın. Gelinciklerin güzelliğine. Hele şuna bakın. Böyle domuz dikeninin hemen bulunduğu yerde büyümüşler. Hep buralarda gelincikle kaplı. Kıyamadım. Şunu da alayım. Almadığıma pişman olmayayım. Uy. Arkadaşlar gerçekten bu çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Çok. Şöyle. Aman Allah. Yaprakların altları yenmiş. Şöyle dikkat edin. Ama şurası da çok güzel olmuş. Akşam gidince eve bunları temizlerim artık. Şu da teke sakalı. Şimdi hemen geçerken bir ot gördüm arkadaşlar. Bakın. Karadiken otumuz. Bu da yenen otlarımızdan bir tanesi. Evet, burada da yine teke sakalı otu. Hemen yanında da bir tane daha çıkmış. Şöyle 2 tane almış oldum. Oh, harika. Harika. Şöyle. Bakın nasıl görünüyor. Ben çok sevdim. Şöyle geriye doğru. Bakın. Şöyle biraz durdurayım. Belki daha iyi tanıyabilirsiniz. Evet. Teke sakalı otumuz. Çok da güzel oldu bu örneğimiz. Bakın sepetimdekilere. Çok güzel. Birazcık şöyle 1-2 tane gelincik otu aldım. Teke sakalı otu aldım. Bir de şöyle çıtlık otu aldım. Bunlar görsel şölen şu anda. Bana öyle geliyor. Arkadaşlar bugün sizlere deli kara sakız otunu tanıtmış oldum. Az da olsa örnekleri sizin bulunduğunuz yerlerde belki vardır diye böyle göstermek istedim. Onun dışında yine böyle teke sakalı otundan topladım. Birkaç tane gelincik otu topladım. Bir de yine çok kıymetli olan çıtlık otu yani akindiva topladım. Bugünlük videom buraya kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.